yuvarlak, 7 motiften oluşan 2 tane lif ördüm. Ben ilk defa lif örüyorum. Tığ işi, şiş örgü, amigurumi falan bir sürü model ördüm. Çok zor örnekler de, kolay örnekler de ördüm ama ilk defa lif örüyorum. Sizce nasıl olmuş? Lif örmeye devam etmeli miyim? Yoksa burada bırakmalı, yine şiş örgüyle tığ örgüye devam mı etmeliyim? Yorumlarınızla fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Örmeye devam et derseniz yine yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Aynı motiften yine böyle 2 tane de yüz lifi ördüm. Kolay bir lif. Bir günde bitirilebilir, hatta birkaç saatte bitirilebilir. Sadece motifler çok çabuk, hızlı ilerliyor. Biraz kenar oyası oyalıyor. Bir günde örülecek kolay bir lif. Lifimiz bu şekilde görünüyor. Tek motifleri. Birçok renk düzeniyle örebiliriz. Hadi şimdi lifimizi örmeye geçelim. Çaylarımızı, kahvelerimizi hazırlayalım. Lifi örmeye geçelim. Lif için 6 zincir çekip halka oluşturarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek kaydırmayla 6 zincir çekip yuva oluşturdum. Şimdi içine batıp tekrar ilmek kaydırmayla başlayıp bir fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. İlk fıstığım oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 zincir. Şimdi bu şekilde 6 tane fıstık oluşturacağım. İki, üç, 4. Bir tane çiçek oluşturmuş olacağız. Bir, iki, üç, dört, 5 yaprak oldu. Son yaprağımı yapıyorum. 1. Örerken de ipimi alttan yürüterek saklıyorum. Fıstığın tepesine ilmek kaydırmayla batıyorum. Şimdi 6 tane yaprağım oldu. İlk yuvaya gelip ilmek kaydırmayla ipimi bu tarafa atlatmış oluyorum. Uzatıp buraya fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen yanına gelip aynı yere 2 fıstık daha yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bu turu da bu şekilde tamamlıyoruz. Tüm yuvalara aynı yere 2 fıstık yaparak. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bu turu her yuvaya 2 fıstık yaparak tamamladım. Şimdi bir zincir çekip yine baştaki fıstığa sabitliyorum. İlmek kaydırmayla ilk yuvaya geliyorum. Şimdi bu yuvaya tekrar 2 fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 fıstık yapıyorum. Dörtlü fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Fıstıklarınızı dörtlü, beşli nasıl alıştıysanız o şekilde yapabilirsiniz.
Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. İlk yuvaya değil, ikinci yuvaya batarak yine fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir yuva atlayıp ikinci yuvaya tekrar 2 tane fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Bu turu da böyle tamamlıyoruz. Üçüncü turumuzu da tamamladık. Motif sabitlediğimizde böyle görünecek. Biraz toplanıyor gibi oluyor ama son turu geçtiğimizde düzeliyor. Şimdi ilk yuvaya tekrar geliyorum. Buraya 2 tane fıstık yapıyorum. Aynı yere 2, 3, 4. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere 2 fıstık yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. İlk yuvanın üzerine sık iğne ile batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Buraya fıstık yapıyorum. Bu turu da bu şekilde tamamlayacağız. Aynı yere 2 fıstık yaptım. 4 zincir çekiyorum. Yuvaya sık iğne ile batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya gelip fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu turu da tamamladığımızda motifimiz bu şekilde görünecek. Böyle bile bırakıp lif örmeye devam edebiliriz. Yani motifleri birleştirebiliriz. Yine ilk yuvaya geldim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2. 3, 4. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha. Bu turda yuvalara 3 fıstık yapacağız aynı yere. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 4 zincir çektim. İlk yuvaya sık iğne ile battım. Tekrar 4 zincir. İkinci yuvaya sık iğne ile battım. Tekrar bir 4 zincir. Yuvaya geliyorum ve buraya aynı yere 3 tane fıstık yapıyorum. İki zincir çekiyorum fıstıkların arasında. 1, 2, 3, 4. Bu turu da böyle tamamlayalım. Bu turu da tamamladığımızda motifimiz bu şekilde görünecek. Kar tanesi gibi çok güzel. Şimdi son tura geçiyoruz. Oldukça basit,
hızlı da ilerleyen bir örnek. Şimdi yine ilk yuvama geldim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2 zincir çektim. Hemen diğer yuvaya geliyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Bir önceki turda 3 fıstık yaptığımız yuvalara şimdi 2 fıstık yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. İlk yuvaya sık iğne ile batıyorum. 4 zincir daha çekiyorum. İkinci yuvaya batıyorum. 4 zincir daha çekiyorum. Burada üçüncü yuvaya batıyorum. 4 zincir daha çekiyorum. Yine üçlü fıstık olan kısma geldim. Buraya 2 tane fıstık yapıyorum. Son turda böyle örülüyor. 1, 3, 4. İlk motifimi tamamladım. Motif böyle 1, 2, 3, 4, 5 turdan oluşuyor. Fıstıklarla yapılıyor. Şimdi aynı şekilde ikinci motifi örelim. Son tura kadar gelelim, bekleyelim, eklemeyi görelim. İlk motifimi ördüm. İkinci motifimi ördüm. Son tura geldim. Şimdi birleştireceğim. 3 zincirimi çektim ya da 4 zincir. İlk fıstığa geliyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İlk motifimi alıyorum. Örgülerin ters yüzleri birbirine bakıyor. Düz yüzler bize bakıyor. İlk fıstığın tepesine, yani ilk ördüğüm motifteki ilk fıstığın tepesine birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ördüğüm motife gelip ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk fıstığı eklemiştim. Şimdi ikinci fıstığı ekliyorum. Yine diğer motifime geldim. Ekledim. Böyle göründü. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İlk ördüğüm motifteki ilk yuvaya sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinci ördüğüm motife geldim. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer yuvaya geldim. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ördüğüm motife geldim. Sıra sıra yuvalara batarak ilerliyoruz. 3 zincir çektim. Diğer yuvaya geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi yuvama geldim. Battım. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İlk ördüğüm motife geliyorum. İlk fıstıkları birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Yine ördüğüm motife geldim. Bir fıstık yapıyorum buraya. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine ikinci fıstığı birleştiriyorum. Bir zincir, 2, 3 zincir çektim. Hatta 4 çekeyim gelecek. Şöyle ilk yuvaya battım. Şimdi bu motifimi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkinci yuvama battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son yuvaya battım. Şimdi fıstık yapacağım. 1, 2, 3. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bu motifin son turu bitiyor. 1, 2, 3, 4. Tığ çok takılıyor. Örmeyi bu tığla sevmedim. 2, 3, 4. 1, 2, 3 dedim. Şu fıstığa battım. İpimi sabitledim. Bakın motifler eklendiğinde bu şekilde görünecek bu kısma. Şimdi üçüncü motifimizi örüp ekleme kısmı. İlk iki motifimizi ekledik. Üçüncü motifimizi ördük. İlk motifte şöyle kenar kısmını eklemiştik. Şimdi iki kenara ekleyeceğiz. Son tura geldiğimde ikili fıstık yapıyorduk ya, üçlü fıstık kısmına. İlk fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Yine motiflerimin ters yüzleri birbirine bakıyor. Düz yüzler bana bakıyor. İlk fıstığı sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ördüğüm motifteki ilk yuvaya geliyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir zincir çektim. İlk ana motifteki fıstığın tepesine sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk ördüğüm ana motifteki ilk yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ördüğüm motife gelip ilk yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer yuvaya, diğer motife geldim. Yuvaya battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ördüğüm motife geldim. Battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer motifime geldim. Battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın fıstıklı kısma geliyorum. Bir fıstık yapıyorum buraya. 1, 2, 3, 4. Şimdi şuradaki tam ortaya batacağım. İki motifin birleşimindeki yere. Buraya batıyorum. İki motifimin birleşimindeki sık iğneye battım. Bir zincir çektim. Ana motifime, ördüğüm motife geldim. Fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4. Köşeyi de bu şekilde birleştirmiş olduk. 1 zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. İlk motifimdeki yuvaya geldim. Bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ördüğüm motife geldim. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine önceki motiflere geldim. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ördüğüm motifime geliyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yuvaya geldim. Tamam. Şimdi fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. İlk fıstığı birleştirdim. Şimdi ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada diğer motifteki ikinci fıstığın tepesine battım, birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir, 4 zincir çektim. Kendi ördüğüm motife gelip bu motifi tamamlamaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Şimdi fıstıklı bölüme geldim. 1, 2, 3, 4. Böyle görünecek motif. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Son turlardayım. Son kısımdayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fıstığın tepesine geldim. Birleştirdim. Bir zincir çektim. Bitirdim. Şimdi bu orta göbek motifimiz. Bu da kenar motiflerimiz. Şimdi geleni yine böyle iki kenar, iki kenar, iki kenar birleştireceğiz. Son motifte üç kenar birleştiriyoruz. Böyle örmeye devam edelim. Son motifi de eklediğimizde böyle bir boşluk oluşuyor. Bu motifi buraya üç kenarına ekleyeceğiz. Yani burada iki kenarına eklemiştik. Aynı düzende üç kenarına ekleyip bitiriyoruz. Daha sonra kenar örneğine geçiyoruz. Son motifimizi ördük. Her motifi 2 eklemiştik. İlk motifi tek kenardan eklemiştik. Son motifi ise 3 kenardan ekleyerek tamamladık. 7 tane motiften böyle yuvarlak güzel bir lif elde ettik. Son motifimi ekledikten sonra ipimi koparmadım ve kenar oyasını örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi uzatarak buraya bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Fıstığı battığım yere tekrar batıyorum. Böyle bir topçuk oluşuyor. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekip sonraki yuvaya sık iğne ile batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum ve fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Fıstıkla aynı yere batıyorum. Yaptığım zincire. 1, 2, 3 zincir çekip sonraki yuvaya batıyorum. Kenarımız da böyle görünecek. Şimdi kenar ilmeğimizi tamamladığımızda böyle top top fıstıklar duruyor. Tabi bunların iplerini keseceğiz, fazlalıklarını, arkasını düzelteceğiz ve lifimiz daha güzel olacak. Farklı beğendiğiniz herhangi bir kenar oyasını lifi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Lifi tamamladık. 7 tane motiften çok güzel bir tane yuvarlak lif elde ediyoruz. Kenar oyası olarak böyle topçuk topçuk duran fıstıklı bir örneği kullandık. Yine istediğiniz kenar oyasıyla lifi tamamlayabiliriz. Tek renkte böyle duruyor. Kar tanesini andıran, çiçekleri andıran çok hoş, kolay bir örnek. Renkli olarak örmek isterseniz de bu şekilde duruyor. İstediğimiz renk düzeninde lifi örebiliriz. Kolay lif modellerinden ön kısmı da arka kısmı da gayet düzgün duruyor. Bu şekilde yüz lifi de ördüm aynı örnekten. İki motifi birleştirip kenarından sık iğne geçtim. Ağız kısmını böyle bıraktım. İsterseniz burayı da örerek tamamlayabilirsiniz. Renkli olan da böyle görünüyor. Yine bu lifi bir günde birkaç saatte tamamlayabiliriz. Bu videoda ben sadece tek renk olanın yapılışını hazırladım. Eğer isterseniz renkli modeli de hazırlayabilirim. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi ilk defa lif ördüm. Sizce nasıl olmuş? Lif örmeye devam etmeli miyim yoksa burada bırakıp yine farklı örgülerle mi devam etmeliyim? Bunu bize fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızla, paylaşımlarınızla bizlere destek olmayı unutmayın. Bol hobili, huzurlu günler dileriz.